Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Poco F5 Pro'nun ön incelemesini yapacağız ve tüm özellikleri ve fiyatından bahsedeceğim. Buradaki en önemli kısım fiyat diyebilirim. Bu fiyatıyla almaya değer mi değmez mi? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Öncelikle bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen kutu içeriğiyle başlarsak Poco F5 Pro alıştığımız sade ve oldukça şık bir kutuyla geliyor. İçinden kaliteli silikon bir kılıf ve 67 wattlık şarj adaptörünün çıktığını söyleyeyim. Ardından telefonda görebiliyoruz. Tasarıma baktığımızda Poco F5 Pro gerçekten şık duruyor. Özellikle arka kapakta geçişli iki rengin kullanılması gerçekten güzel olmuş. Piyano bilek tarzında köşelerde şeritleri görebiliyoruz. Gerçekten tasarımı bir kademe daha yukarı çıkartıyor. 8.59 mm kalınlık ve 204 gramlık ağırlığıyla da boyutuna oranla çok ağır diyebileceğim bir cihaz değil ama kalınlık biraz fazla. Ekran tarafında ise gerçek anlamda muazzam bir telefonla karşı karşıyayız. Hatta şu anda bir Poco telefonda kullanılan en iyi ekranda F5 Pro'da diyebilirim. 6.67 inç QHD Plus 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Burada HDR10, Dolby Vision gibi destekleri de çok rahatlıkla görebiliyoruz. Deneyim açısından gerçekten piyasadaki en iyi ekranlardan biriyle karşı karşıyayız. 12 bit renk derinliği, 480 Hz dokunma hassasiyeti ve 1400 nite varan maksimum parlaklığıyla bu ekran her açıdan düşündüğümde fazlasıyla memnun edecek bir deneyime sahip. Yonga setine baktığımızda bu fiyata alabileceğimiz en iyi işlemciyi yani Snapdragon 8 Plus Gen 1'i görebiliyoruz. 12 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor ve UFS 3.1 depolama 256 GB depolama alanıyla da birlikte geliyor. Bu donanımı düşündüğümde bu fiyat bandında kesinlikle zirvede diyebilirim. Açıkçası oyun performansında da PUBG olsun, Genshin Impact gibi piyasanın en çok sistem zorlayan oyununda da 60 FPS şekilde oynayabiliyoruz ve FPS dalgalanması da neredeyse söz konusu değil. Oyun performansının yanı sıra çok da fazla ısınmayan bir işlemci. Yani 8 Gen 1 ile kıyasladığımda 8 Plus Gen 1 daha da başarılı bir işlemci olmuş. Performans anlamında bize hiçbir sorun yaşatmayacak bir telefon. Kameralara baktığımızda da arka tarafta oldukça kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. 64 megapiksel f1.79 diyaframa sahip 6 elementli lens, bunun yanında 8K desteğini bünyesinde barındıran 4K 60 FPS'i de bizlere sunabilen bir ana kamera ile karşı karşıyayız. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız bulunuyor. Özellikle ana kamera deneyimi bu fiyat bandında en iddialı cihazlar arasında. S22 ile de kesinlikle kıyaslanabilecek bir performansa sahip. Normalde bu fiyat bandındaki Xiaomi telefonlarda bu kadar iyi bir kamera performansı görmezdik. Fakat F5 Pro biraz daha ayrı bir konumda. Özellikle ana kamera performansını ben fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Burada yardımcı kameralar yine biraz zayıf kalıyor. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 30 FPS videolar çekebilen bir kameramız var. Genel kamera deneyimi fiyatına oranla düşündüğümde ana kamerası kesinlikle hak ediyorken ön kamera ve yardımcı kameralar hala beklentimin altında. Ama UIS'li 4K 60 FPS pek çok Xiaomi telefonda görmediğimiz bir özellik. 5160 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Yaklaşık 37-38 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebilmemiz mümkün. Batarya performansı da ortalama bir kullanımda 120 Hz'de 8 saat civarı ekran sürelerini görebiliyoruz. Batarya deneyimi günlük kullanımda da oyunda oynasanız kesinlikle bir günü çıkartacak düzeyde. Burada en önemli rakiplerinden olan 11T Pro ile kıyasladığımda batarya deneyimi F5 Pro'da bir adım öne geçmeyi başarıyor. Android 13 ve MIUI 14'te gelen Poco F5 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek.
Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 desteğini görürken NFC de cihazımızda var. Hoparlör konusunda da stereo, Dolby Atmos destekli hoparlörleri görebilirken IP53 ile de olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar, şimdi kısaca Poco F5 Pro alınır mı ve 11T Pro ile ne gibi farkları var bunlardan bahsedeyim. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla F5 Pro'yu şu anda 21.700 bandında rahatlıkla bulabiliyoruz ve biraz beklerseniz 20.000 bandına kadar da bu fiyatın geleceğini düşünüyorum. Donanımı, ekran kalitesi ve özellikle ana kamerasıyla bu 3 paketi bir arada sunan en mantıklı cihaz diyebilirim. Galaxy S22 ile kıyasladığımda en önemli farkı kesinlikle performansı. 8 Plus Gen 1, 8 Gen 1'den hem daha hızlı sınan hem de performans anlamında stabilitesini çok daha iyi koruyan bir işlemci. 11T Pro'nun 888 Yonga setinden de kat kat üstün. Özellikle Avrupa'da F5 Pro 450 Euro fiyatıyla çok daha alınası, ama ülkemizdeki fiyatlarına baktığım zaman da F5 Pro'nun mantıklı bir konumda olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Son olarak da fiyatına oranla bir not verirsek F5 Pro 10 üzerinden 7.5'u net şekilde hak ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? F5 Pro almak sizce mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.